Eltaf-ı ilahi meltemleri öyle farklı eser ki, bir de bakarsınız kupkuru çöller, yarık yarık olmuş zemin, kuvve-i imbatiyesini kaybetmiş toprak, karbondioksitsiz ağaçlar, birdenbire bahar neşvesiyle, baharın sabah edasındaki makamıyla canlanır. Bir haşr-ı neşr, Haşr Risalesi'nde Ayet-ü Kübra'da da bu bahardaki dirilişi öbür taraftaki Basu Badel Mevt'e bir örnek olarak hep ısrarla üzerinde duruyor. Allah'ın gücü her şeye yeter. Hiç umulmadık anda. Etrafı kar, kış bastırmış. Her taraf buz bağlamış. Kayan kayana, tekleyen tekleyene, düşen düşene. Fakat bir de bakarsınız, bir nevbahar, tatlı bir meltem esintisiyle her tarafı sarmış. O sizin kar, buz dediğiniz şeyler, icebergler ölçüsünde bile olsa bir bir eriyor. Çağlayanlara dönüşüyor. Sonra denizlere doğru akmaya başlıyor. Şimdiye kadar çent defa olmuş bu türlü şeyler. Bir kere olmuşsa her zamanda olabilir. Olanlar olacak şeylerin en inandırıcı referansıdır. Bir kuraklık döneminde Allah Celle Celaluhu size hususiyle sizin önünüzdeki piştarınıza makamı cennet olsun çağın sözcüsünü. Kupkuru çöllerde esasen bir bahar havasını estirmedi mi Celle Celaluhu? Sonra sizler, sizin arkadaşlarınız, daha büyükleriniz dünyanın dört bir yanına açılarak her tarafa tohumlar saçmadınız mı? Onlar çoğu yerde başa yürümedi mi? Dikilen fideler selviye dönüşmedi mi? Bundan sonra niye aynı şeyler olmasın? Onun için yese kapılmak ona karşı saygısızlığın ifadesi olur. Ümitsizlik Allah'ın güç ve kuvveti mevzunda tereddüt yaşamanın esasen hırıltılarıdır. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Şey kelimesi külle izafetle esasen tamamlanan terkib içinde her fert, hiçbir fert yoktur ki Allah'ın ona gücü yetmiş olmasın. Her ferde. Öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de hem de kaç yerde tasrif esasıyla, esprisiyle buna doğru inanın diyor. Buna bel bağlayın diyor. İtimat edin. Kendinize güvenmeden daha ziyade Allah'ın her şeyi yapacağına güvenin, itimat edin. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler. Ol istediğin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Bildiğiniz şeyler bunlar. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, kolay. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Bunlar sizin bildiğiniz şeyler. Ben tekrar ediyor. Tekrarın tasdiye vesile oluyorsa özür dilerim. Allah'tan da af dileğinde bulunurum. Dört bir yan kararsa da biz ışık peşindeyiz. Ellerimizde meşale Çin'de maçindeyiz. İlahi kelimetullah olsun. Allah dünyanın dört bir yanında bilinsin, sevilsin, sayılsın.
Hazreti Resulü Zişan namı celili bayrak dalgalanması gibi hemen her zirvede, her kulenin başında, her minarede, her ağaçta o dalgalansın. Muhammedur Resulullah hakikati dalgalansın. Siz bu mevzuda himmetinizi ona bağlarsanız Cenab-ı Hak öyle mukabelede bulunur ki Habbibullaha ila ibadi yuhbibkumullah. Sevdirin Allah'ı kullarına ki sevsin Allah da sizi. Allah tarafından sevilmek istemez misiniz? Mukabele bu. Sizin sevginiz bir yönüyle bazen aşk-ı heyecan halinde, bazen sizi ızdıraba sevk edecek şekilde Leyla'nın Mecnun'u sevk ettiği gibi, Şirin'in Ferhad'ı sevk ettiği gibi, Azra'nın Vamık'ı sevk ettiği gibi olabilir. Bazen bir zaaf haline dönebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i sahihede bu türlü ifadeler hep mukabele sözcüğüyle ele alınması lazım. Sizin sevginize, o sevgiye mukabelede bulunur. O nasıl bir iltifatta bulunur? Siz 1 verirsiniz, bazen 10 alırsınız, 20 alırsınız. O sevginin karşılığı. Mesela ben sizden hoşnutum demesi öyle bir karşılıktır ki iliklerinize kadar bunu bir zevk halinde duyarsınız, bayılırsınız. Ya bundan daha zevkli bir şey yokmuş. Öyle bir meltem esintisiyle eser. Ruhlarınızı öyle sarar ki bayılır kendinizden geçersiniz. Size bir dünya vardı arkada bıraktık geldiniz. Bağı vardı, bahçesi vardı bu Pensilvanya gibi. Evler vardı, tertemiz havası vardı filan. Ya var mıydı öyle bir şey filan dersiniz. Unutursunuz geçmişte olan bütün güzellikleri. Hepsi silinir gider gözünüzün önünden. Bir de onun bütün güzelliklere, kainatlı güzelliklere tecelli olarak serptiği, saçtığı, serpiştirdiği o güzellikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla Tolunay'ı ufukta gördüğünüz, müşahede ettiği gibi gördüğünüz zaman bayılıp kendinizden geçeceksiniz. Meğer dünya buymuş, biz boş dünyalar arkasından koşturup durmuşuz. Meğer dünya buymuş, biz boş dünyalar arkasından koşturup durmuşuz. Siz boş dünyalar arkasından koşturup durmadınız. İşiniz ticaretse şayet meşru dairede kazancınız, ona kimse bir şey diyemez. Hazreti Osman Efendimiz de meşru dairede kazanmış, çok zengin olmuştu. Ama öyle ki her zaman onlar ayaklarının altındaydı. Bunların hepsini ver dendiği zaman da Allah Allah şimdiye kadar niye istemediniz bunları falan. Abdurrahman bin Avf Allah'ın imkanıyla, hammallıkla işe başlamış, Medine'nin zenginlerden bir haline gelmişti. Aşere-i Mübeşşere'den, Mekke-i Mükerreme'den giden muhacirlerden, sizin çoğunuz gibi muhacir doğdu. Ama Allah Resulü'nün bir beyanı karşısında sallallahu aleyhi ve sellem, cennete girerken böyle arkadan girme mevzu. Hemen elinde, avucunda ne varsa hepsini saçıverdi. O burada onları saçıverdi, onlar birer tohum gibi toprağın bağrına düştüler. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ. Bir tohum attınız, 7 tane başak oldu. فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَا تُحَبَّ. Her başakta da 100 tane var. Şimdi bir tane 700 oldu mu? Allah'ın lütfu. Cenab-ı Hak kesretten kinaya söylüyor bunu. 1 milyon da verebilir Allah Celle Celaluhu. Sizin ortaya koyacağınız şeyler kıtmir gibi minnacık varlıkların ortaya koyacağı şeyler kendi boylarıyla, kendi idraklarıyla mebsude mütenasiptir. Fakat zat-ı üluhiyet o her şeyi muhittir. Her şeyiyle, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, re'fetiyle, şefkatiyle, utufetiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle, hannaniyetiyle, mennaniyetiyle. Dolayısıyla siz bir tohum atarsınız, o milyonlarca şeyle mukabelede bulunur. Ama öyle şeylerle mukabelede bulunur ki her biriyle bir kere daha başınız döner, bir kere daha başınız döner. Her başınız dönüşünde sermest olursunuz, kendinizden geçersiniz sarhoş gibi.
Size biraz evvel bahsettiğim gibi oradaki o ebedi güzellikleri gördüğünüz zaman güzellik dediğin şey işte bu yani. Biz duyduk, tattık, mest olduk, sermest olduk, kendimizden geçtik. İnsan bence onu istemeli. Kendi kıymetinin altındaki şeylere talip olmamalı. Alvar İmamı diyor ki, dilberi gülberk isterim, ruhları ahmer olmalı. Fatih-i Hayber isterim, yanında kamber olmalı. Sahne sinesi nur ola, cimi cemali hur ola, güneş gibi fakur ola, öyle bir dilber isterim. Öyle bir şey istemeli ki, insanın yaratılış keyfiyetine, donanımındaki mükemmeliyete, ahseni takvime uygun düşsün. Şimdi bir adam düşünün böyle, padişah gibi bir adam, devlet başkanı gibi bir adam. Gitmiş böyle çöp kutularından çöp topluyor. Bunlardan ben bir şey yapacağım diye. Ne kadar uygunsuz bir iş yani. Çünkü onun o kâmeti bahalasıyla onları telif etmek mümkün değildir. Kendine hakaret ediyor o demektir. Kendisine karşı saygısızlık yapıyor demektir. Bence ona düşen şey nedir? Sarraflar çarşısına gitmek. Varsa imkanlar orada. Altın üzerine gümüş, gümüşün üzerine altın almak. Bilezik almak, küpe almak, gerdanlık almak. Alacaksa, caizse bunlar. Ayrı mesele. Dolayısıyla kâmeti kıymetine uygun şeylere talip olmak. İnsan neye talipse bu aynı zamanda onun kâmeti kıymetini aksettirir. Talebin kıymeti, talibin kıymetine remzi, işareti, beyanı, ifadesidir. Neye talip olmuşsanız aynı zamanda kendi kıymetinizi, kâmeti bağlanızı ortaya koymuş olursunuz. İnsan öyle bir varlık ki bence Allah sevgisinden, Resulullah sevgisinden başka bir şeye dilbeste olduğu zaman kendisine saygısızlık yapmış olur. Bakın, siz kendinize bakın yani. Nerenizi itiraz ediyorsunuz? Yani şurası şöyle değil de burası böyle olsaydı filan. Bir kulak, burun, boğaz uzmanına bir sorun yani. Bunları riyazi bir düşünceyle size anlatsın yani. Bu burun dediğiniz şey efendim, bu geniz dediğiniz şey, bak şu fonksiyonları var, şu fonksiyonları var, şu fonksiyonları var. İhtimal hesaplarına göre bunun bu mükemmeliyeti trilyonda bir ihtimal. Kulağı alsanız öyle, gözü alsanız öyle, ağzı alsanız öyle. Sonra sizin esas bakıp görmede, o görme ile münasebetler içinde olan şeyler, tadıp duymada, tattığınız şeylerle ağzınız arasındaki münasebetler, bütün bunlar o kadar yerli yerindedir ki, ihtimal hesaplarıyla bunları öyle trilyonlarla, katrilyonlarla bence bir ihtimal. Bu güzellikte sizi yaratmış böyle mükemmel. Hiçbir kusur göremezsiniz kendinizde. Bundan daha mükemmeli olamaz yani. Bundan daha mükemmeli olamadığından dolayı o Cenab-ı Hakk'ın o donanıma, yani maddi anatomisinin yanında, o manevi anatomisini inkişaf ettirdiğinde, yani hayvaniyetten çıktığında, cismaniyeti bıraktığında, kalp ve ruhun derece hayatına yükseldiğinde, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e dedirtecek ki, yürü top senin, çevkan senindir bu gece. Bir adım daha atsam yanarım ben. Bir anneden doğma, aynen sizin gibi bir damla sudan meydana gelme, insanlığın iftihar tablosu. Fakat o kâmete göre esasen durumu değerlendirdiğinde, talep edeceği şeyleri çok iyi belirlediğinde, talip olduğu şeyleri tayin etmede çok iyi belirlediğinden dolayı Cibril-i Emin'in önüne geçiyor. Bütün peygamberani izamın önüne geçiyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu sizi ölü olma donanımında yaratmış. Donanımın hakkını vermek lazım. Evet. Siz çöp kutularından çöp ayıklayacak mahiyette değilsiniz bence. Altınlarla, gümüşlerle, zümrütlerle, zebercetlerle, yakutlarla oynayacak. Onları bence peyleyecek, aynı zamanda onları alacak mahiyette yaratılmış varlıklarsınız. O da nedir? Gönlünüzü Allah'a kaptırmak, dilbeste olmak. Bu da
Bir taraftan negatif olarak nefsi emmareye uymamaya ve aynı zamanda zat-ı ülûhiyete karşı, bunun biraz evvel bahsettiğim insan anatomisi, madde anatomi, onun yanında manevi anatomi. Bunu tabipler kullanmıyorlar. Manevi anatomisi insanın. Kalbi, ruhu, vicdanı, hissi, ihsasları, şuuru, idraki, iç yapısı bir insanın. O kadar mükemmel ki, evet bu mükemmeliyete göre Allah Celle Celaluhu, eğer insan kendi kadrine kıymetini biliyorsa bence çöp bağışlayan, çöp kutularını takip etmez. Takip edeceği şeyleri takip eder. Dolayısıyla gönlünü kaptıracağına kaptırır, zat-ı ülûhiyete kaptırır. Onu sevmek için o kadar çok sebep var ki ben sadece kısaca o aciz ifademle insan anatomisinden bahsettim. İnsan kainatın bir fihristi. Enfüste, bu fihriste esas siz kendinizi doğru okursanız, bu kainat kitabı da esasen sizin inkişaf etmiş bir insanınız. Hazreti Pir öyle ifade ediyor. Kainat büyük bir insan, insan da küçük bir kainat. Enfüste isabetli bir tefekkür, tedebbür, tezekkür ortaya koyduğunuz zaman kainat kitabını mütalaa etmede hata etmezsiniz. Onun satırları, sayfaları, paragrafları arasında gezerken ayrıca başınız döner. Ağaçtan ağaca koşarsınız, öpersiniz onu. Bu da onun kaleminden çıkmış dersiniz. Kapanır yerlerde başakları öpersiniz, sarılırsınız. Bu da ondan. Karıncalara sarılırsınız, termitlere sarılırsınız. Bunların hepsi ilim programına göre onun kalemi kaderinden çıkmış şeyler dersiniz. Onu sevdiren o kadar çok şey var ki, bütün bunlar sıralanınca zannediyorum, doğru okununca bunlar. Onların size verdiği ses doğru duyulunca, şeytanı şerarelere mesele kaptırılmayınca, çoğu sağlam gelecek şeyler kalibrasyonlara tabi tutarak esasen, o sinyallerin içine şerarelerin girmemesine bence dikkat ettikçe Allah'ın izni inayetiyle Allah'ı seveceksiniz. Dolayısıyla onu size tanıtan zatı da seveceksiniz. Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve karrih ileynel küfre vel fusuka vel isyan ve ec'alna minel raşidin. Kur'an-ı Kerim'den mahfuz Efendimizin duası bu. Sahabe-i kiram kâmeti varlaları anlatırken habbebe ileykumul imane ve zeyyenehu fi kulubikum ve karraha ileykumul küfre vel fusuka vel isyan ulaikemur raşidun diyor. O kâmeti bağlaları anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir dua. Zannediyorum bu ayeti okuduğunuz zaman sizin vicdanlarınız da ya bu böyle olduğuna göre benim de öyle demem lazım. Allah'ım imanı sevdir bana. Habbib leynel iman ve zeyyinhu fi kulubina. Allah'ım kalplerimizde onu bir süsle bir püsse ki başımız dönsün ona baktığımız zaman. İmanın derinliklerinin bize ifade ettiği şeyler, analiz ettiği şeyler o iman sayesinde, o marifet sayesinde, o muhabbet sayesinde, o zevk-i ruhani sayesinde öyle şeyler önünüze saçılacak ki bir yönüyle o sergiye baktığınız zaman, o meşhere baktığınız zaman başınız dönecek. Allahümme habbib leynel imane ve zeyyinhu fi kulubina. Tersi bunun. Ve karrih ileynel küfre vel fusuka vel isyan. Bunlar onları öldürücü virüs bunlar, güve. Onu da esasen küfrü bize kerih göster. İçimize tiksinti ver yani, küfre götüren şeyler. Ve karrih ileynel küfre vel fusuka. Esasen Allah'ın bizim için takdir buyurduğu çerçevenin dışına çıkmaya fısk deniyor. Allah bizi ahseni takvim ve masal yaptığına göre esasen çerçeve bellidir yani. Bu çerçevenin dışına çıktığınız zaman konumunuzun altına düşmüş olursunuz. Fısk. Evlerde farelerin, bilmem nelerin, şerarelerin, hayvanların, mayvanların çıktığı delikler, onlara o deliklerden çıktıklarından dolayı fevasikul büyut deniyor. Evden, deliklerden çıkan fasıklar demek.
Kendisi için takdir edilen şirazenin dışına çıkmaya fasık deniyor. Allah'ım onu da bize çirkin göster. Kerrih ileynel küfre vel füsuka vel isyan. İsyan, Allah'a baş kaldırma. Her türlü münkerat, her türlü günah, yalan, iftira, tezvir, başkasının ayağının altını kazma, başkasına karşı içinde kin, nefret tutma, hasetle kötülük yapma, küfrün yapmayacağı şeyleri yapma. Hafizanallah. Vel isyan. Efendim, bunları bize kerih göster Allah'ım. Vec'alna miner raşidin. Rüştü ermişlerden. Rüşt kelimesi insanın elinin sağını solunu birbirinden tefrik etme hali şeklinde ifade ederler. Elinin önünü arkasını biliyor artık. Neyin ne olduğunu biliyor. Güzeli çirkini birbirinden tefrik edecek duruma geliyor. Ortaya değişik şeyler konduğunda neyin hangi mahiyette olduğunu biliyor. İşte bizi onlardan eyle. İyiyi kötüyü birbirinden tefrik etme. Bunu isterseniz usulü din ulemasıyla ifade edecek olursak, hüsnü akliyle bizi serfiraz kıl. Kubhu akliden bizleri fersah uzak kıl demek oluyor. Evet, insan gönlünü kaptıracağına gönlünü kaptırırsa, zannediyorum onun dışında her şeye sırtını döner. Her şeyi ayaklarının altına alır. Raks etmek doğru bir şey değildir de, fakat onun üzerinde raks eder. Bu bir yönüyle fazilet sayılır. Dünyevi arzuların üzerinde raks etme. Evet, ihlaslı kimse, salih amel işleyen ve insanların kendisini övmesinden hoşlanmayan, övülmeyi sövülme gibi gören insandır. Hz. İsa'ya ait bir söz yani. Hz. Pir, o yolda olanlardan birisi, onları takip eden. Beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Efendim, İyilik yaptın, güzelliklere vesile oldun. Mazharsın, hayır mazhar değil, memersin diyor bir sözde. Esas o güzellikler, sen güneşe açık durduğun zaman ondan gelen şualar sana aksediyor. Dolayısıyla ona ait. Hele kendi karanlık tüneline gir bakalım, güneşin o ışınları kalıyor mu senin üzerinde? Diyor, kendi için diyor. Dine hizmet ettim diye övünme, fahirlenme. Hadis-i şerifte inna Allah le yu'eyyidu hâze dîne biyedi recülül facir. Allah bazen bu dini facir bir adamın eliyle de teyit buyurur. Müzekka olmadığından kendini o recülü facir bilmelisin diyor. Çağın sözcüsü, büyük insan. Zannediyorum yukarıya doğru çıktıkça Raşid halifeler de aynı ruh haletine, kendiyle yüzleşme. İptal ettinizse kendiyle yüzleşme mevzu yukarıya çıktıkça bu his daha da ağırlaşır. O kadar ağırlaşır ki insan onun altında ezilir adeta. O duygunun altında ezilir. Onun için insanlığın iftihar tablosu Ayşe validemizin dikkatini çekecek şekilde bugün yine tekerrür etti. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ya musarrifel kulub, serrif kulubena ila taatik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinde sabit kıl diyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Yüzü suyu hürmetine insanlığın varlığı yaratıldığı insan diyor bunu. Onun hakkında bu türlü şeyleri mülahaza, ona karşı saygısızlık olur. Fakat o Allah'a karşı edebinin, saygısının gereği olarak bunu diyor. Bir de o meselenin önemini vurguluyor. Bir de arkadakilerine bu mevzuda ders veriyor. Böyle deyin diyor. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbe ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi dinde sabit kıl. Ayşe validemiz o hayretli sorusunu sorunca buyuruyor ki el kalbu beyne isba'ayn min ashabir rahman yukallibu keyfe yeşâ. Kalp Cenab-ı Hakk'ın iki parmağı arasındadır. Bunlar müteşabih ifadeler. Orada da ifade ettiğim gibi
Yani sizde el ne fonksiyon eda ediyorsa, göz ne fonksiyon eda ediyorsa, kulak ne fonksiyon eda ediyorsa, ağız ne fonksiyon eda ediyorsa, zat-ı üluhiyette bir kemmu keyif, münezzehiyeti, mukaddesiyeti çerçevesinde o türlü fonksiyonları eda eden esasen bir kısım evsaf-ı aliyeyi, ilahiyeyi, münezzeheyi, mukaddese, sıfatı subhaniyeyi, münezzeheyi, mukaddese. Meseleye öyle bakmak lazım. O fonksiyon sizdeki dar dairede, gölgede o fonksiyonu eda eden şey neyse şayet asılda o meseleyi eda edecek, ifade edecek şeyler demektir. Onun için el kalbu beyne İsrail min eshabi rahman yukallibu keyfe yaşa. Onun iki parmağı arasında istediği tarafa evirir, çevirir. Öyleyse bir kere daha ya mukallibel kulub tebbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, beni, kardeşlerimi, dostlarımı, taraftarlarımı, muhipler, sempatizanları, dünyanın dört bir yanında hazır olanları, gelecekte olanları, işe müstahit olanları, mütemayil bulunanları, sempati duyanları, bütününün kalplerini imanda sabit kıl. Bütününün yüzlerini ameli salihe müteveccih kıl. Evet. Ekseriyetin halisane duası ferec-i umumiyi cezbeder diyor Hazret. Zannediyorum herkes meselenin korusunu oluşturarak bu şekilde seslenirse Allah Celle Celaluhu o duayı kabul buyurur. Adeta baş başa vermiş kubbe taşları gibi birbirimize destek oluruz. Ne olur yani? İştiraki amalu uhreviye diyor. Bu tabiri bir başkasında görmedim. Çağın sözcüsü söylüyor bu meseleyi. Demek ki reçete bu çağa göre olduğundan dolayı esasen çağın sözcüsüne Allah onu söylettiriyor. Reçete bu çağa göre. Diyor ki iştiraki amal uhreviye. Uhrevi amellerde iştirak diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i ben her gün hatmetmek istiyorum. Baştan sona kadar. Ebu Hanife bazen, bilmiyorum her zaman yapıyor muydu? 2 rekatta Kur'an-ı Kerim hatmediyordu. Ne insanlar yetişmiş. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı izleyerek ne insanlar yetişmiş. Şafii'yi alsanız, onu da o kefeye koysanız, Allah Allah ya bunlar ne kadar birbirine benziyor. Bu o mu, o bu mu? İmam Malik'i alsanız, Ahmet bin Hanbel'i alsanız, Yahya bin Ma'in'i alsanız, Buhari'yi alsanız, Müslim'i alsanız, Ebu Davud-u Sicistani'yi alsanız, Nesai'yi alsanız, Allah Allah ne kadar, Allah hepsini birbirine benzer yaratmış. Manevi anatomileri itibariyle, ruh enginlikleri itibariyle, iç derinlikleri itibariyle, kalbi ve ruhi hayat itibariyle zirveleşmeleri açısından birbirlerine o kadar benziyorlar bunlar. Evet. Şimdi ekseri diyor ki bir yerde nasıl sadaka belayı def eder? Belayı def eder. Aynen öyle de ekseriyetin halisane duası fereci umumi cezbeder. Bu meselenin reçetesi buysa bize düşen şey bence o reçeteyi kullanmaktır. Halisane bir fereci umumi, bir kurtuluşa erişi, bir fevzi, bir necatı Allah'tan istemek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek istiyoruz. Ah keşke imkanım olsa da ben onu bir akşam, bir gecede bir bitiriversem. Bastı zamanlı olabilir. Benim sözüne inandığım birisi önümde saat duruyordu demişti. Ben o zaman kıldığım namazları herhalde öyle yapıyormuş. Hepsini kaza ediyorum. O gün de 40 rekat kılmaya niyet ettim. Saat de önümde duruyordu. Ben 40 rekatı bitirdim. Saate baktım 5 dakika geçmiş. Bastı zaman. Evet. Hani aklımız almaz bu türlü şeyleri de. Zaman da, mekan da bunlar izafi şeylerdir. Bunlar. O darın içinde Allah öyle bir vusat verir ki başınız döner orada. Ya şimdi böyle bir sultana dilbeste olmayacaksınız da ne yapacaksınız? Şimdi bunu yapamıyorsun, tek başına yapamıyorsun. O zaman arkadaş bir cüz sen oku, bir cüz de ben okuyayım, bir cüz de falan okusun, bir gün Ali okusun, bir cüz Veli okusun, bir gün Deli okusun, bir gün Ebu Bekir okusun, bir gün Ömer okusun, bir gün Osman okusun, bir gün Ali okusun, bir gün Hasan okusun, Hüseyin okusun. Siz bir günde Kur'an-ı Kerim hatmettiniz.
O 30 cüz Kur'an-ı Kerim'i tek başına hepiniz okumuş gibi sevap alırsınız. İştiraki amel uhreviye bu demek. Mesela hani Kur'an derecesinde bir şey değil. Onun derecesinde bir şey olamaz. Çünkü o kelam-ı ilahi. Ama ondan tereşüh eden şeyler var. Ta Efendimiz'den alın Raşid halifelere, onlardan alın da o büyük velilere, Ebdal'a, Evtad'a, Aktaba, Gavüslere, tasarrufları vefat ettikten sonra dahi geçen Şah-ı Geylanilere, Ebu'l-Hasan-ı Karakanilere, Akil Minbecilere, Şeyhül Harranilere, bazıları Maruf-i Kerhilere, Kıtmir'in idraksızlığına verin. Hazreti sahibi zişana kadar. Bunlar tasarrufları devam eden insanlardır. Efendim. Şimdi bunlar kaynağından almışlar. Kur'an'a göre filtre etmişler o meseleleri. Kur'an çizgisinde söyleyecekleri şeyleri söylemişler. Şah-ı Geylani öyle söylemiş, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri, işte Evrad-ı Kutse-i Şah-ı Nakşibendi'ye bakın. Hazreti Şah-ı Geylani bir kitap halinde neşretmişlerdi. Kulüb-ü Dariha'da sadece birkaç tanesi var. Parmak kalınlığında bütün virtleri esas bir kitap halindedir. Hasan Şazeli Hazretlerine bakın, İmam Zeynül Abidin Hazretlerine bakın, İsmail Halveti Hazretlerine bakın, Mustafa Bekir'in Sıddık Hazretlerine bakın. Şimdi bunlar esasen Kur'an-ı Kerim'le mesele filtre ederek almışlar. Aman ona tesvişi olmasın. Aman Efendimizin bu mevzuda ortaya koyduğu temel disiplinlere aykırı bir şey olmasın. Ona göre Allah'a diyecekleri şeyleri demişler. Kelimeleri seçerken Kur'an'a göre bir yönler, Kur'an'ın referansına göre esas o kelimeleri seçmişler. Hiç kimse Efendimizin dediği gibi diyemez ki. Dolayısıyla ona göre seçmişler. Ona göre bilgiler meydana getirmişler. Onun için aslın gölgesi. Mecmuatul Ahzab, Gümüşhanevi Hazretlerinden Allah ebeden razı olsun. 3 cilt halinde yapmış. Sonra Hazreti Pir-i Muvan Şemvi Taban Ziya-i Himmet o 3 cildi 15 günde bir hatmediyor. Benim aklım almıyor bastığı zaman. Adam onca risale yazıyor, 130 küsür parça risale yazıyor. O aynı zamanda 15 günde bir de o 3 cilt kitabı okuyor. Efendim. Sonra o tahsiye ediyor, çok yerlerini tahsiye ediyor. Sonra sizin arkadaşlarınız yeni bir tahsihle bazılarını alıyorlar. Efendim, inleyen, sızlayan, ney gibi, ney sesi veren, kalpleri inleten adıyla bir dua mecmuası meydana getiriyorlar. Evet, bunu niye dedim bunlar, niye söyledim yani? Bu gevezeliğin arkasında kafiye şu. Şimdi bu kitabı baştan sona kadar hepimizin bir günde okuması mümkün değil. Evet. Çünkü 700 küsür sayfa. 24 saat okusanız bitmez bu. Çünkü çok defa deniyorsunuz, 10 sayfayı okuyunca yarım saat 40 dakika geçiyor. Her kelimeyi düşünerek okursanız 1 saat ister. Her kelimeyi düşünerek tam. Allah karşısında duruyor olma hissiyle, ihsan şuuruyla okuyacak olursanız 1 saat. Ondan sonra hesap edin kaç saatte. Ama bu meselenin bir kolay yolu var işte. İştiraki amal uhreviye. 10 sayfa Ali, 10 sayfa Veli, 10 sayfa Deli, 10 sayfa bilmem kim, 10 sayfa kim, 10 sayfa kim. Böylece o kocaman kitap bölüştürülmüş oluyor. Ve her gün bitiyor o kitap. Her gün insanın evrad-ı eskar defterine o kitapta olan her şey akıyor. Şakır şakır akıyor Nil gibi. Şimdi böyle kazanım yolları varken ne diye kendimizi belli bir darlığın mahkum haline getireceğiz? Efendim, mekanın darlığı, zamanın darlığı, kendi darlığımıza mahkum etmeyelim. Ruhun enginliğine göre bir üvey gibi kanat açalım. Sonra efendim enginlere açılmaya bakalım. Daha engine, daha engine, daha engine açılmaya bakalım Allah'ın izni inayetiyle. O zaman o kadar şeyle Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda içten bulununca bir yönüyle her arkadaşımızın yürüdüğü yolda kaymaması adına esasen yollara tuz serpmiş oluruz. Günümüzde yollar çok buzlu. Buna karşı
arkadaşlarımızın ağız birliği yaparak, duayı koro haline getirerek. Bu işin esas, bu senfoniyi idare eden zatlar gelmiş geçmiş yani. Önünüzde isterseniz belli bir makamda onu söylüyor gibi Hazreti Bediüzzaman'ın sabah mı dedi, efendim uşak mı dedi, ras mı dedi, hüzzam mı dedi, segah mı dedi, hicaz mı dedi. Ona göre meseleyi koro haline getirerek Cenab-ı Hakk'a öyle sunmak. Bu arkadaşlarımızla beraber yürüdüğümüz o müşterak güzergahta Allah'ın izni inayetiyle tuz serpme gibi bir şey. Ne tuzu yani? Tuz yine kaymaya sebebiyet verebilir. Buzun buzluğunu kırabilecek neyse şayet, buzu buzluktan çıkarabilecek şeyler nelerse şayet, zincir mi efendim takıyorsunuz ayaklarınıza? Bastığınız her yerde sabit kadem mi oluyorsunuz? Biraz evvelki şeye bağlayabilirsiniz. Ya mukallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi böyle iştiraki amal-i uhreviye düsturuyla birleri binler yapma, milyonlar yapma, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden beklenen şey, hannaniyetinden beklenen şey, mennaniyetinden beklenen şey, vüs'at-ı rahmetinden beklenen şey, rahimiyetinden beklenen şeydir. Bekliyoruz. Başımız onun rahmaniyet ve rahimiyetin eşiğinde. İnliyoruz. Elimiz onun kapısının tokmağında ve o tokmağa yüreğimizin sızlamasıyla dokunuyoruz. Yürek sızlamasıyla dokunuyoruz. Veya ihsan şuuruyla dokunuyoruz. Allah'ın izni inayetiyle bu gelip geçici fırtınalar bir bir dinecek. Şimdi başlarda olan ayaklar bir bir yere, zemine inecek. Işıklar gelecek, zulmetleri delecek Allah'ın izni inayetiyle. Ufukta ışık cümbüşü, hırıl hırıla zulmetler ve her tarafta gürül gürül nurlar. Allah o günleri gösterecek. Ya Hayyu ya Gayyum bi rahmetke nestağîth aslih lena şe'nena ve la tekilna ila enfusina terfet ayn ve la aqalla min zalik ve la ila ahadin min halqik. Ey Hayy Kayyum olan Allah! Bir rahmetke nestağîth. Senin rahmetinden dileniyoruz dileneceğimiz şeyleri. El açıyor, başımızı eşiğine koyuyor. Ne istiyorsak senden istiyoruz. Nestağîth. Bir rahmetke nestağîth. Ve la tekilna ila enfusina tarfeteyn. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi bizimle nefsimizle baş başa bırakma. Hatta göz açıp kapamadan daha az bir zaman içinde bizi nefsimizle baş başa bırakma. Ve zayıf bir rivayette hiç kimseyle de baş başa bırakma. Hiç kimseyle baş başa bırakma. Allah zalimlerin hakkından gelsin. Siz mazlumları da inayetiyle, keremiyle, lütfuyla serfiraz kılsın. Tuğba limen arafa haddehu ve lem yetecavez tavrehu. Ne mutlu haddini bilene ve haddini tecavüz etmeyene.